Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün deri iple çok güzel bir çantanın yapılış videosuyla geldim. Ben bu çantayı her şeyiyle birlikte 2 günde tamamladım. Bence örgüsü inanılmaz kolaydı. Deri iple örenler, eğer zorlanıyorsanız videonun içinde bir tane taktik vereceğim. O taktikle hızlı bir şekilde deri ipi örebileceksiniz. Şöyle bakın, zaten yakından gösterdiğim zaman ne kadar şık ve örgüsü kusursuz bir çanta oldu, görüyorsunuz. Detayları yakından göstereyim. Astarına gelecek olursak, kalın saten astarını da hızlı bir şekilde diktik, çantaya sabitledik. Astarının da detaylı anlatımını bu videonun içinde ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Oldukça yapılışı kolay bir çanta diyebilirim. Ayrıca kanalımda videolar kısmına bakarsanız onlarca deri iple örmüş olduğum çanta videoları var. Bu iplerle burslu çanta ördüm, kılaç çanta ördüm, abiye çanta ördüm. Bir sürü çanta videosu var. Hepsinin görsellerini şöyle koyayım. Mutlaka bir göz atın kanalıma derim. Ayrıca kanalıma abone olarak ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Sizleri Instagram sayfama da bekliyorum. Şöyle çantamın ölçülerini de verdikten sonra videoya başlayabiliriz. Çantamın ölçüsü, en geniş kısım 28 santim, yükseklik 13 santim ve şöyle sapına doğru yükseklik 20 santim. Çanta tabanımın genişliği de 7,5 santim ve çanta tabanımın uzunluğu da 25 santime yakın yapıyor. Bu şekilde bir çanta ördük. Ben olsam bu çantayı sadece abiyelerle değil, bu şekilde bir sapı olduğu için böyle spor şık bir çanta oldu aynı zamanda. Böyle çok güzel bir jean, üstüne bir büstiyer veya böyle çok kaliteli bir gömlekle veya elbiselerle de kullanırdım. Tatillerde de akşam yemeklerinde kullanılacak harika bir çanta oldu. Yine düğünlerde de özel günlerde de kullanabilirsiniz. Bence harika oldu. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Şimdi bu çantam için kullanmış olduğum malzemeler hakkında bilgi vereceğim. 3,5 milimetre tığ kullanacağım. Bu arada çantamı örerken bebe yağı var ya, bir pamuğa bebe yağı damlatın ve tığınızı sürekli bebe yağıyla sileceksiniz. Daha kolay çantanızı öreceksiniz. 3,5 milimetre tığ, bebe yağı ve bu şekilde deri ipten de 3 yumak kullanmanız gerekiyor. 3 yumaktan hiç artmıyor. Bu çantanız için 3 yumak ip almanız gerekiyor. Şöyle bakın, renkleri, farklı renkler de göstermek istedim size. Elimde gold renk yumağı kalmadı. Renkler çok güzel. Şöyle bir mavi rengim var. Bu da çok tatlı. Ve ipim hakkında da bilgi vereyim. Ve mat deri ip bu. Bu parlak deri ip, bu mat deri ip. Çeşitleri göstermek adına böyle iki türden de aldım. Bal yarına ait deri ip kullanacağım. Çanta için 3 yumak alıyorsunuz. Bir yumak ipim 120-130 gram arası ağırlıkta ve 50 metre uzunluğunda, %100 polyestermiş. Ben bal yarnın web sitesinin linkini videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim. Daha birçok renk seçeneği var. Yine mat deri ipte, parlak deri ipte birçok farklı seçenekler var. Linke tıklayarak alışveriş yapabilirsiniz. Şöyle ipimi parmağıma doladım. Tığımı da aldım ve bebe yağıyla tığımı siliyorum. Kenara koyalım. Şu şekilde ipimi katlıyorum. Şöyle. Tığ içinden geçirdim. Biraz daha kısa tutalım. Tığ içinden geçirdim. Bir tane ilmek çıkardım. Burayı iyice sıkıyorum. Ve elimi çok sıkmadan örmem gerekiyor. Eğer çok sıkarsanız bu ipi örerken zorlanabilirsiniz. Şöyle normal sıklıkta zincirler çekmeye başlıyorum. Belli bir uzunluğa kadar zincir çekeceğim. Toplamda 22 adet zincir çektim. Burada zincir sayısı önemli değil. Önemli olan santimler. Şöyle siz de yani 16, bakın şöyle el ütüsü yapalım. Çok esnetmeden şu şekilde tutuyorum. 17 santim uzunluğunda zincir çekmeniz gerekiyor. Şimdi
çekelim. Şimdi son zinciri bırakıyorum. Hemen yanındaki zincire batarak sık iğneler yapmaya başlıyorum. Bakın elinizi çok sıkmayın. Bu şekilde her bir zincirin içine bir tane sık iğne. Evet, bu şekilde bütün zincirlere sık iğne yapıyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Burada tekrar tığımı yağlıyorum. Bakın örgümü örerken deri ipin şu ters tarafının gözükmemesine dikkat edin. Gördüğünüz gibi asla örgümün ters tarafı gözükmüyor. Parlak tarafı ön planda. Şimdi buradaki son zincire batarken ilmeğimi normalden bir tık geniş tutuyorum. Çünkü burayı rahat bir şekilde dönmesi gerekiyor. Son zincirin içine battım. Bir tane sık iğne. Şimdi bu fazla kalan ipimi de örgümün içinde gezeceğim. Biraz daha büyük tutuyorum ilmeğimi ve son zincirin içine bir tane daha sık iğne. Şimdi biraz daha büyük tutuyorum. Son zincirimin içine üçüncü sık iğneyi yaptım. Bakın şöyle bir görüntüsü oluştu. Burayı dönerken tabanımın dönme noktası olduğu için dönerken rahat bir şekilde ilmeklerimin dönmesi gerekiyor. Eğer burayı sıkı bir şekilde yaparsanız tabanını sürekli bu şekilde çekecektir ve eğri bir taban oluşacaktır. Şimdi sırada bakın burada zincirlerin içine sık iğneler yapmıştık. Buraya doğru gelirken aynı zincirlerin içine tekrar sık iğneler yaparak şu ipi gizliyorum bakın. Şöyle aynı zincirleri kullanıyorum. Bu şekilde bir görüntüsü oluşacak. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Bu arada ilmek belirleyici veya evde varsa tel tokalarla işaretler koyacağız tabanımıza. Bunları hazırlayabilirsiniz. Şöyle 4 adet. Şimdi bunları hazırladım. Kenara koydum. Burada bakın son bir tane boşluğum kaldı, zincirim. En baştaki batmış olduğum, bakın en baştaki batmış olduğum zincir. Şimdi buraya da tıpkı burada olduğu gibi 3 tane sık iğne yapmam gerekiyor dönmem için. Fakat birinciyi en başta yapmıştık bu zincirin içine. Bu birinciyi daha sonra artırmaları karıştırmamanız adına bu birinciyi buradan çıkaracağım, yani yok sayacağım. Ne yapıyorduk dönerken? Biraz elimi gevşek tutuyorum. Bakın son zincirin içine birinci sık iğne. Biraz fazla gevşek tuttum sanırım. Birinci sık iğne. Evet, bu iyi. Biraz daha geniş tutuyorum. İkinci sık iğne. Şimdi bununla birlikte 3 tane var normalde. Ama ben onun üzerine doğru üçüncü yeni bir sık iğne yapacağım bu zincirin içine. Bunu ortadan kaldıracağız. Şöyle üçüncü sık iğneyi de bunun üzerine doğru yaptım ve onu şöyle biraz sıkayım ve onu kapladım gördüğünüz gibi. Birinci sırayı burada bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi tekrardan birer tane sık iğneler yaparak devam edeceğiz. Ama burada sık iğneleri bakın şöyle tepelere değil de şu sık iğnelerin alttaki görünen bakın şu 2 tane ayağı var. Buralara batacağız. Buraya değil, buraya. Buraya değil, buraya. Tabii ki size kalmış. Daha kolay olur derseniz buraya da batabilirsiniz. Aynı şekilde aynı ölçülerle video ilerler gider. Şimdi ben ikinci sıraya geçiyorum. Bu sık iğnenin tepesine değil şu orta kısmına batıyorum. Daha fıstık bir görünüm oluşacak. Şimdi ikinci sıranın birinci sık iğnesini yaptık. Buraya başlangıç noktasına farklı bir ilmek belirleyiciyle işaretliyorum. Bunu çantam bitene kadar taşımaya devam edeceğim. Şimdi
Tekrar devam ediyorum. Şöyle gözükmemesine dikkat edin. Çevirelim ipi. Bakın tepesine değil şu alttaki noktaya batıyorum. Sık iğne. Tepesine değil altındaki şu yuvaya batıyorum. Sık iğne. Evet, bu şekilde tabanımın dönme noktasına kadar ilerliyorum. Evet, tabanımın dönme noktasına kadar geldim. Burada tığımı bir kez daha yağlama ihtiyacı hissediyorum. Şimdi burada bir alt sırada 1, 2, 3 tane sık iğne yapmıştım. Şimdi birincinin şu altındaki yuvasına şöyle batarak, burası biraz zorlayabilir. Merak etmeyin, bir üst sıralarda düzelecek. Bir tane sık iğne. Şimdi bu birincinin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 ve aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Ve 3. Evet, böyle 3 tane birinci sık iğnenin içine sık iğne yaptık. Şimdi bakın şurası dönme noktası olduğu için biraz altta kalıyor. Bakın bunun yuvası da, ikincinin yuvası da şurada. Alttaki ikinciye bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şu sonuncu, bakın üçüncünün içine de alttaki yuvaya 3 tane. 1, 2 ve 3. Evet, şöyle bir köşelenme oluşması gerekiyor. Mutlaka elinizle şöyle bir bakalım, düzeltelim. Dikdörtgen taban yapıyoruz. Şimdi bu tokaları da bakın 1, 2, 3 tane yaptık ya. Ortadakine toka, burada artırma yapacağız. Burada da 1, 2, 3 tane yaptık. Ortadakine toka. Buralar benim artırma noktalarım olacak. Şimdi tekrardan her bir sık iğnenin içine birer tane sık iğne yaparak tabanımın dönme noktasına kadar devam ediyorum. Bakın elimi ne kadar rahat ilerletiyorum. Gördünüz mü? Sıkmamanız gerekiyor. Elinizi sıkmadan böyle geniş geniş ilerleyin. Zaten ip kalın olduğu için çantanız çok hızlı büyüyecek. Evet, buraya kadar devam ediyoruz. Evet, tabanımın dönme noktasına kadar geldim. Tekrar 3 tane sık iğne var burada. Şimdi sadece bu sıra biraz zorlayacak, merak etmeyin. Bakın şu sık iğnemin tepesi, şu da alttaki batmam gereken nokta. Şöyle araladım. Buradan birinci sık iğneyi yaptım. Ve aynı noktaya ikinci. Ve aynı noktaya üçüncü. Şimdi burada bakın ortadakine tel toka. Eğer ben bu 3 tane sık iğneyi görürüm, karıştırmam diyorsanız tokaya ihtiyacınız yok. Bilginiz olsun. Şimdi şu ortadakine bir tane ve sonuncu sık iğnenin altı da şurada, bakın. 3 tane. 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane, bu 1 2 3, ikinciye toka. Buralar artırma noktaları. İkinci sıramızı da bitirdik. Şimdi iğnemi açıyorum. Bakın tekrardan sık iğne var, alttaki yuvaya batıyorum. Buraya battım. Bir tane sık iğne yaptım. Ne diyorduk? Bu bizim çantamız bitene kadar taşınmaya devam edecek. Şuraya takıyorum. Ve tekrardan
tel tokamın olduğu noktaya kadar her bir yuvaya batarak sık iğneler yapıyorum. Dönme noktasına kadar devam. Evet, tel tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Tel tokam burada. Şimdi bir tane daha öreceğim. Sonra artırma yapacağım. Bakın burada 3 tane sık iğne var. Birincinin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tokamı çıkarıyorum. Tokaların olduğu yere, yani bu üçlünün ortasına 3 tane. Bu her zaman böyle. Yani şuraya, bakın şu ikinci sık iğnemin şu ara kısmına 3 tane. 1 2 3. Şimdi 3 tane yaptık. Ortadakine tokamı taktım. Gerisine bir tane yapacağım. Tel tokanın olduğu noktaya kadar. Ve bakın 1 2 3. Şimdi birincinin içine bir tane tokamı açtım. Buraya da ne yapıyoruz? 3 tane. 1 2 3. Ve ne yapıyoruz? Ortadakine tel toka. Bakın zaten köşelenmeler oluştu. Söylediğim gibi bu kalın iple 3 tane sık iğne belli oluyor. Eğer ben anlarım diyorsanız toka takmanıza gerek yok. 3 tane sık iğneyi gördüğünüz zaman ortasına 3 tane sık iğne yapıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi hepsine birer tane yaparak yola devam ediyoruz. Evet, tel tokamın oraya kadar devam. Dönme noktasına kadar geldim. Tokamı çıkarıyorum. Buranın içine 3 tane, evet, ters bir yerden battım. Evet. Şöyle 1 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. Şöyle el ütüsü yaparak yaydırın burayı. Şimdi devam ediyorum birer tane tokamın olduğu noktaya kadar. Bu arada bu 3 tanenin ortasına tel toka. Şöyle el ütüsü yapalım. Tokamı çıkarıyorum. 3 tane de buraya. Bir, 2 ve 3. Şöyle yaydırarak düzeltiyorum. Şimdi bakın burada bir tane nokta kaldı. Oraya da sık iğne yapıyorum ve sıramızı bitiriyoruz. Burada 1 2 3, üçüncünün şöyle ortasına, üçlünün ortasına tel toka takıyorum. Burada sıramızı bitirdik. Şimdi son sırayı birlikte yapacağız. Bakın bunu yine bir üst sıraya taşıyorsunuz ve tokanın olduğu noktaya kadar geliyoruz. Evet, tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Bakın şuna bir tane yapacağım. Tokamın olduğu sık iğneye 3 tane ve tokamın olduğu sık iğneye 3 tane, gerisine birer tane yaparak buraya kadar geliyorum. Tokaları daha sonra bırakabilirsiniz çünkü bu son artırma sırası olacak. Evet, şimdi buralara 3'er tane yaptım ve tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Buraya da 3 tane yapıyorum. 1 2 3 ve gerisine bir tane. Tokayı kullanmıyorum artık çünkü başka artırma yok.
Şimdi tokamın olduğu noktadayım. Bunu da kullanmıyorum. Sadece bunu kullanacağım. Buraya da 3 tane. Evet, şu ikisine de birer tane. Ve tabanımı bitirmiş bulunmaktayım. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 sıra yeterli olacaktır. Elle düzeltme yapıyorum mutlaka. Dümdüz dursun tabanınız. Şöyle kaç santim yapmış bakalım. Bakın tam 24,5 santim uzunluğunda ve 7,5 santim genişliğinde çantamızın tabanını bitiriyoruz. Şimdi başlangıç noktasına çıkardım. Artık hiçbir şekilde artırma yapmayacağız. Bakın hepsine birer tane. Buralarda fark etmeksizin aynı burada yaptığımız gibi bunlara da birer tane yaparak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi bir tane bunu yaptım. Bunu her zaman taşımaya devam ediyoruz dedik. Çünkü çantamın nerede bitireceğimi bilmem gerekiyor örgüsünü. Hepsine birer tane yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet, şimdi artırmasız bir şekilde sıramı tamamladım. Bakın zaten yavaş yavaş çantamın tabanı yukarıya dönmeye başladı. Şu şekilde zaten elinizle düzeltmeler yapın. Evet. Şöyle çantamın düz kısmı bu taraf gördüğünüz gibi. Şimdi bir üst sıraya geçerken tıpkı tabanı örerken yaptığımız gibi spiral bir şekilde döne döne gideceğiz. Herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde dümdüz her birine birer tane batıyorsunuz. Bakın şurada da gördüğünüz gibi altta üçlü var. Ama ben artık birer tane batmışım. Kafanız karışmasın. Her birine birer tane batarak spiral bir şekilde döne döne devam ediyoruz. İpimizin bitmesine az kaldı. İpimiz bitince yeni ip eklemeyi de hemen göstereceğim. Şimdi yeni ipimizi ekleyelim. Bakın buradan birinci ipimden çok az kaldı. Tekrar tığımı buna takıyorum. Parmağıma yeni ipi doluyorum. Şimdi bu ipten de bir 4-5 santim kadar bırakacağım. Şöyle iki ipi aynı anda tutuyorum. İki ipi aynı anda tuttum. Tekrar battım. Yeni ipimden doladım, çıkardım. Ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu iki ipi de örgümün arasına gizleyerek devam edeceğim. Bakın yeni ipe çok kolay bir şekilde düğüm atmadan geçiş yaptık. Eski ipler, şu artık ipler içeride arkada kalacak. Hiç geçişimiz belli bile olmayacak. Tek bir iple çantayı bitirmişsiniz gibi güzel bir görüntü olacak. Tığınızı sürekli yağlayın. Daha kolay ilerleyeceksiniz. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım ve nasıl göründüğünü göstereyim. Evet. Bakın sanki hiç ip değişikliği yapmamış gibi şöyle elimizle düzeltelim. Böyle çok muntazam bir görüntüsü oluştu. İp eklemeyi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi belli bir uzunluğa kadar çantamın gövdesini büyüteceğim. Bakın görüntüsü bu şekilde gözükecek. Ne kadar şık durduğunu görüyorsunuz. Şimdi gövdemizi tamamlayalım. Çantamı belli bir uzunluğa kadar ördüm. Şimdi kaç santim olmuş? Şöyle bakalım. Şuradan itibaren ölçeyim. Toplamda 11,5 santim uzunluğuna gelene kadar örmüşüm. İsterseniz
birkaç sıra daha ilerletebilirsiniz. Size kalmış. Şöyle bakın, tabanımın artırmasının bittiği noktadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra örmüşüm ve 11,5 santim uzunluğunda yapmış. Şimdi burada çantamızı şöyle ikiye katlıyoruz. Artık burada çantamızın yapısı oluşmaya başlıyor. Bakın burada katlarken lütfen şöyle katlayıp tuttuğunuz zaman yandan nasıl gözüküyor, önden nasıl gözüküyor, koyduğunuz zaman düz mü, eğri mi mutlaka kontrol edin. Ve çantanızın gövdesini şu şekilde örgüyü biraz daha asılarak yukarıya, örgünün güzelleşmesini sağlayın. Evet, şöyle bakın, yani biraz oturması gerekiyor. Şimdi şöyle katladığım zaman içeriden de bakınca aynı zamanda bakın tabanım dümdüz duruyor. Bu çok önemli. Yoksa yamuk bir çantanız olur en son bitirdiğiniz zaman. Şimdi bu noktaları şöyle biraz bakın, nasıl desem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. başakların oraya kadar hemen hemen. Şöyle katlıyorum içe doğru. Tam bu noktayı. Bakın düzgün bir görüntü oluşması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi burayı geçici olarak şöyle takacağım. Sökeceğim daha sonra. Sonra yine katlayacağım. Evet. İşte yapmaya çalıştığım şey buydu. Şu şekilde. Aynı şekilde burayı da katlıyoruz. Evet, iki tarafa da bu şekilde katlayarak halkamızı taktık. Şimdi şu ilmek belirleyiciyi açıyorum. Bu arada bu halkaları astarı dikmek için çıkaracağız tekrardan. Tekrar takacağız. Bir tane sık iğne ve buraya ilmek belirleyiciyi takıyorum. Şimdi bir tane daha. Şimdi buradan itibaren birkaç tane zincir çekip karşıya kadar devam edeceğim. Bakın burada halkadan sonra 1, 2, 3 tane sık iğne çektim. Burada da 1, 2, 3 tane sık iğne kalacak. Çantamızın sapı şu ikisi arasında olması gerekiyor. Şöyle. Evet. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. Toplamda 24 adet zincir çektim. Şöyle rahatlıkla tutabileceğim seviyede olmalı. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 24 adet zincir çektim ve 1, 2, 3. Bakın buradaki 3. pardon. Burada bakın. Evet, 1, 2, 3. sık iğneyi battıktan sonra başlamışım. Burada da 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bir görüntüsü oluştu bakın. Şimdi tekrar her birine birer tane sık iğne yaparak tam karşıdaki noktaya gitmem gerekiyor. Bunun için de şöyle tokalar ayarlayacağım. Tokalar tam şuraya gelecek bakın. Bunların karşısına şöyle, çünkü saplarım dengeli olmalı. Tam karşıdaki noktaya da zincir çekerek devam edeceğim. Şimdi burada da bakın şu halkaları artık açıyoruz. Bunu belirlemek için yaptık bunu, hani çantanın orantısına göre. Şimdi tekrardan sık iğneler yapmaya devam edeceğim.
Bu şekilde tel tokaların olduğu noktaya kadar ilerliyorum. Tokanın olduğu noktaya kadar geldim. Tokayı çıkarıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıp tekrardan karşıdaki gibi 24 adet zincir çekiyorum. İpimin gıcırdamasının sebebi zorlandığım için değil, bebe yağı sürdüğüm için, bilginiz olsun. Bakın 24 adet zincir yapacağım. Ve aynı şekilde tokamın olduğu noktaya kadar batıp başlangıç noktasına kadar devam edeceğim. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. İğnemi çıkarıyorum. Buraya bir tane sık iğne. İğnemi takıyorum tekrar. Ve şu görmüş olduğunuz son sık iğneye de batıyorum. Biraz sıkı yapalım bunu. Evet. Şimdi buradaki her bir zincirin içine, bakın bir tanesi burada. Her bir zincirin içine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bu çantamın sapının sık iğnelerini biraz daha sıkı yapın. Evet, bu şekilde doldurmaya devam edeceğim. Evet, bu şekilde doldurdum. Buradaki son zincirin içine de batıyorum. Ve şöyle, bakın buradaki sık iğnenin içine batarak yoluma devam ediyorum. Evet, bu şekilde bir görüntüsü oluştu. Şimdi karşıya kadar devam edeceğim. Aynı şekilde bu zincirlerin içinde doldurup başlangıç noktasına kadar gelelim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Bunu açıyorum. Ve burada artık son sıram olan batıyorum. Buraya bakın şu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Sık iğne değil, ilmek kaydırma yapıyoruz. Daha güzel gözükmesi için bunu yapacağız. Sıradakine batıyorum, kaydırma. Sık iğnenin tepesine batıyorum, kaydırma. Battım. Bu görmüş olduğunuz işlemi yapacağım. Bakın şöyle çok tatlı bir görüntüsü oluşacak. Devam ediyorum. Komple arkaya da dolaşacağım. Buraya kadar bu işlemi yapıyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. Böyle ilmek kaydırma işlemini yaptım. Çok daha güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi ilmeğim şurada bakın. Şu ilmek kaydırmayı çıkaralım. Şu ipimi, ilmeğimi, evet, açıyorum şöyle. Bakın şöyle çok az uzun olacak şekilde kesiyorum. İpimi açıyorum. Ve şimdi görüntü bu şekilde. Şimdi sıradaki ilmek bu. Bunun arkasından şöyle battım. Yani sıradaki batmam gereken noktaya arkadan battım. İpimi arkaya taşıdım. Tekrar önden şöyle, hatta şöyle batabilirsem tekrar arka taraftan batarsam göstereceğim. İpimin çıktığı ilmek var ya, arka taraftan battım. Şu ipimi tekrar arkaya taşıdım. Evet, şöyle bir görüntüsü oluştu. Şimdi bu fazla kalan ipi de sırada son olarak çantamızın şu sap kısmının içine böyle bir düzeltme yaptık. İlmek kaydırmayla şöyle aradaki farkı göstermek istiyorum. Bakın şöyle tekrar çevirelim.
çok daha güzel bir görüntü kattığını görüyorsunuz. Şimdi burayı birlikte yapalım. Şöyle ipimi parmağıma doluyorum. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Evet, ilmeğimi oluşturdum. Şimdi tam şu dip noktası, şuradan batalım. Şuradan arkadan batarak ilmeğimi arkadan aldım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Şimdi sıradaki sık iğnenin tepesine batarak şu fazla kalan ipi arkada gizleyeceğim ilmeğimin arasına, örgümün arasına. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar battım. Evet. Ve şöyle ilmek kaydırma. Tekrar battım. İlmek kaydırma. Evet. Şimdi böyle son sık iğneye kadar geldik. Şu üstteki çantamın sapına çıkan zincir boşlukları var ya. Direkt oraya geçeceğiz. Buralara kullanmıyoruz. Şöyle bakın, çeviriyorum, battım. Tekrar çeviriyorum, battım. İlmek kaydırma. Şimdi buradaki zincir boşluklarını kullanarak devam ediyorum. Çantamın sapına geçiş yaptım. Biraz sıkı yapalım. Evet, şimdi şuraya kadar devam edelim. Evet, şu alta kadar geldim bakın. Şurada son zincir noktası var. Buna da battım. Şöyle ilmek kaydırmayla burayı da kapattım. Şimdi bakın, son nokta, bu araya batmıyorduk. Şu alta direkt batıyorum. İlmek kaydırmayla kapattım. Şimdi burada biraz yine ipimi keseceğim şöyle. İlmeğimi açıyorum. Bakın, burada en başta yapmış olduğum şu ilk ilmek var ya, arkasından dolaşıyorum onun. Şöyle komple arkasından batıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Evet. Şimdi tekrar bu ipimin çıktığı ilmeğin ortasından ve arkadan batarak ipimi arkaya taşıyorum. Bunu yapmamdaki amaç şöyle ilmek kaydırma yapıyormuş gibi bir bitiş sağlamak. Şöyle bakın, çok güzel bir görüntüsü oldu. Yine ipimi aralardan kaydırarak gizliyorum. Çantamızı şu şekilde sapını, gövdesini esneterek düzeltiyorum. Evet, bu şekilde düzeltme işlemini yaptık. Sırada geçelim astarlamaya. Sırada geldik astar dikimine. Bu şekilde kalın saten bir astar kullanacağım. Böyle iç kısmını içeriye doğru, yani bu parlak kısmı içeriye gelecek. Bu şekilde katlıyorum. Çantamı alıyorum ve bastırarak şu şekilde, bakın, tamamen bastırdım. Yanlardan birer santim dikiş payı taşıyacak şekilde kumaşımı yanlardan kesiyorum. Ve bu şekilde ağız kısmından da şöyle gördüğünüz gibi şuradan da 2 santim taşıyacak şekilde kesiyorum. Çantamın astarı şurada bitecek. O yüzden buradaki görünen kısım komple içeriye katlanacak dikiş payı olacak. Şimdi tam çantamın bu şekilde tuttuğum hizadan şöyle sabunla çizeceğim. Bakın, dümdüz çıkmam lazım ya da şöyle inelim. Dümdüz. Düz yapamadım. Evet, dümdüz.
Düz ineceğim çünkü daha sonra taban için de bir dikiş atacağım için buralar içeriye kıvrılacak. Merak etmeyin. Evet, bu şekilde dümdüz dikiş atıp geliyorum. Şöyle dikiş atacağım. Yanlardan dikiş attım. Şimdi sırada geldik tabana. Bu şekilde dikişleri ortada buluşturuyorum. Şöyle koyuyoruz. Şimdi tabanımın ölçüsünü alacağım. Çantamı düzeltmem gerekiyor. Tabanıma sanırım en başta 7,5 santim demiştik. Şöyle 7 santim genişliğinde yapsak yeterli olacak. Yani şöyle bastırıyorum. Biraz daha yukarıya alayım. Şöyle bastırdığım zaman bakın şuradan şuraya 7 santim yapacak. Evet. Buradan dikiş atacağım. Mutlaka iğne takın. Saten astar kayıyor. Şöyle. Buradan dikiş atacağım. Aynı işlemi karşı tarafa da yapıyorum. Alta kalan kısım şuradan itibaren 7 santim yapacak. Şöyle üst taraftan iğneliyorum. Şimdi buralara dikiş atıyorsunuz. Otomatik bakın tabanınız dikiş attıktan sonra bu şekilde oluşacak. Daha sonra çantanızın içine yerleştirin ve şu tam ilmek kaydırmanın şu hizasına gelecek şekilde ölçüsünü alın. Şöyle katlayarak ağız kısmını da dikiyoruz ve astar dikimini bitiriyoruz. Astarımı size anlattığım gibi dikişini bitirdim ve ütüledim. Çantaya dikmeden önce mutlaka ütülüyorum. Şimdi çantamızın içine yerleştirelim. Şöyle katlayalım önce. Sonra tam şu köşelere gelecek şekilde işaretleyeceğiz. Evet, bu şekilde tam bu hizaya dikişini tamamlayacağım. Şöyle. Şimdi iğnemi ipimi hazırladım. Dikişimize şuradan başlayalım. Arkadan içeriye doğru batarak, boşluklardan batarsanız daha iyi olur. Çünkü deri ipe batmak biraz zordur. Ya da tam içinden değil de deri ipin kenarından batmaya çalışın. Şöyle kumaşın da arkasından batıyorum, bakın katladığım noktadan. Önden dikişimin gözükmesini istemiyorum. Evet, bu şekilde aynı hizada olacak şekilde burada da aynı hizada olacak şekilde dikişimi devam ettireceğim. Evet, çantamın astarının dikişini tamamladım. Böyle gözüküyor.
Çok güzel oldu astarı. Bakın bayıldım. Ve ayrıca bu şekilde çıt çıtlarımı da çantama diktim. Bunları göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Şu deliklerden dikiyorum. Tam şu sapın ortasına denk gelecek ve tam yukarıda sınırda kalacak. Bu şekilde bir görüntüsü olacak. Bu şekilde sabitleyin. Daha sonra da marka etiketimi de diktikten sonra çantamı bitirmiş bulunmaktayım. Bakın bu şekilde de çok sevdim aslında görüntüsünü. Hem spor şık kombinlerle jean, böyle güzel bir üstüne gömlek, onunla da kullanılabilir. Hem elbiselerle hem de abiyelerle de kullanılabilir. Şimdi en başta anlatmış olduğum halkaları yanlara sabitlemeyi ister yapabilirsiniz. Sanki şu an bu halini daha çok sevdim gibi. İsterseniz benim gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet, zincirli hali bu şekilde oldu bakın. Şöyle tuttuğunuz zaman görüntüsü böyle. Dediğim gibi diğer türlü de kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yine astarda dahil bütün detaylarıyla sizleri eksik bırakmamak için bütün detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Siz de kanalıma abone olarak ve YouTube yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Çantamın nasıl güzel göründüğünü görüyorsunuz. Aynı zamanda sizleri Instagram hesabım betul.fashion'a da bekliyorum. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.